Hayrı da şerri de yaratan ancak Allah'tır. Şeytan bir şey yaratamaz. Ama fail olarak fiil şeytana isnat edildiği yerleri Kur'an'da görüyoruz. Şeytan sevvele lehum fezeyyene lehumuş şeytan ve amalehum. Birçok ayet-i kerimede var. Şeytan onlara yaptıkları işte içkiler, kumarlar, zinalar, haramları süsledi. Yaldızladı diyor. Şeytan süsledi ne demek? Sebep olarak onların bu işleri hoş görmesine vasıta oldu demek. Ama yaratmaya geldiği zaman yaratan ancak benim. Bak zeyyenne alehum. Biz süsledik. Bunlar hep doğru anlamak lazım. İsnad-ı mecazi, isnad-ı hakiki. Şeytana olan isnat mecazidir. Sebep olmak bakımından. Mevla her zaman sebeplerle iş yapar. Ona bakarsan öldüren Allah'tır. Yuhyi ve ümit. Her dakika zikrediyoruz bunu. Diriltir, öldürür. Ama kul yeteveffâküm melekul mevt. Ölüm meleği öldürüyor sizi diyor. İşte orada yine isnat mecazidir. Yani ölüm meleği sebep oluyor. Ölümü yaratan ancak Allah'tır. Celle Celaluhu. Yaratmak Allah'tan başkasına verilmemiş. Ne peygamberlere vermiş, ne meleklere vermiş, ne cinlere vermiş, ne şeytanlara vermiş. Kimse bir şey yaratamaz. Şeytan şerlerde sebebiyet verir. Melek hayırlarda sebebiyet verir. Anladın mı? Cin, şeytan insanı saptırmakta. Cinin tabi Müslümanı da var. Her zaman için saptırmak demeyelim. Cin genel konuşursak. Efendim insana iyi yolda arkadaş olabilir, kötü yolda. Ekseri cinler sapıtmışlardır. Cinlerde hayra delalet eden az cin var. İnsanlardan da çok daha azdır. Oran yani nispet çok daha azdır. Ama oldu ki bir cin de ehli sünnettir, tarikat ehli, zikir ehlidir. O da bir insandan, bir dervişten arkadaş olur. Onu bilmem. Yani öyle şeyler kitaplarda geçiyor, vardır. İnkar edemem. Yani o bakımdan onlara sadece saptırmayı isnat etmeyeyim. Ama şeytanlar kesinlikle saptıran sınıfıdır cinlerin. Dolayısıyla bunlar da sebebiyet bakımından şeytan onlara bu işleri süslü gösterir. Mevla da onun irade-i kudreti o yöne sarf ettiği için efendim kötülükleri onların gözünde Allah Teala süslü yaratır. Yani zevk alır. Haramlardan zevk almasa bu millet niye bu kadar günahların, haramların peşinde herkes? Niye ibadetlere, camilere, cemaatlere koşan yok, yarışan yok? Değil mi? Buradan da anlaşılıyor ki şeytan tarafı ağır basıyor. Bunlara zinetlendiriyor. Ama ayette şunu anlıyoruz. Ahirete inanmayanlara bu etki yapar. Sen ahirete inanıyorsun. Ahirete inanan bir Müslüman olarak cennete, cehenneme inanıyorsun. Ne kadar imanın surette de kalsa, taklitte de kalsa, hakikate eremesen de yine de o iman seni biraz frenletmesi lazım. Çünkü o zaman olduğun hiç inanmayan gibi. Nasıl ki hiç inanmayan can ne istediyse yapıyor. Ahirete inanmayan ne kadar haram varsa düşüyor. Bir tane şey Allah'tan korkup da bunu bırakayım demez. Tamam Müslüman da bütün günahları bıraksa keşke. O da tabii büyük veli olur. Ama kuluz. Biz de kabul ediyoruz ki bütün günahları terk etmek kolay iş değil. Bir de bizim gibi normal Müslümanlar için hatta pek müteesser değil gibi gözüküyor. Ara sıra düşmeler var yani. Bunu anlarız. Ama ahirete inandığımız için bir fren yapmalar da var. Her günah yapıyor muyuz yani biz? Tamam günahsız değiliz. Ama her günah yapmıyoruz. Her günah yapmamamızın sebebi ahirete imanımızdır. Ben Allah'tan korkmasam, ahiretten korkmasam nasıl yapacağım yani? Dünya kadar benim de işime gelen günahlar var. Niye durduruyorum kendim bunlardan? Canım da çekiyor. Böyle.